Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir projeyle beraberiz. Bugünkü projemiz tığ işi örgü bir yelek. Yeleğimiz çok basit, yeni başlayanların bile örebileceği kolaylıkta bir yelek olacak. Bu yelek için kullanacağım malzemeler, Favori'nin şöyle kiremit rengi bir rengini kullanacağım. Hemen şöyle göstereyim size numarasını. Buradan kaydedebilirsiniz. 5 numara tığımı kullanacağım. Ve her zamanki gibi ölçüm yanımda, metrem yanımda. Ben şimdi bu yeleği large beden çalışacağım arkadaşlar. Large beden kendi bedenime göre çalışacağım. O yüzden arka kısmından başlıyoruz. Yeleğimizin ana gövde kısmını tek parçada öreceğiz. O yüzden ben arka kısmını 40 santimden başlayacağım arkadaşlar. Kendi beden ölçüme göre. Siz medium, small, x small bir beden tercih edecekseniz bu bedenler arasında 4'er santim eksiltme, arttırma yapabilirsiniz. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar beden detaylarına. Örneğimiz 4'ün katlarından oluşacağı için ben 40 santime toplamda 70 santim bir zincir çekeceğim. Pardon, 40 santim bir zincir çekeceğim. 70 tane zincir çekeceğim. 40 santimle başlayacağım. 70 zincirle. Siz de istediğiniz beden ölçünüze veya bir yelek ölçünüzü baz alarak arka kısmını ölçün. Ona göre bir ölçüyle başlayın arkadaşlar. Ben size large bedenin detaylarını, ölçülerini vereceğim zaten videoda. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup beni takip ederseniz, videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız, kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Ve hemen şimdi başlayalım. Şimdi öncelikle 70 tane zincirimi çekiyorum arkadaşlar. 40 santim olana kadar ama 4'ün katlarında yapacağız. Çok kolay bir model. Aşama aşama her aşamasını size göstereceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar örneğimizi göstermek açısından şöyle 30 tane zincir çektim. Ama başlarken 70 zincirle başlayacağım ben beden ölçüme göre. Şu anda örneği göstermek için size kısaca göstereceğim. Şimdi zincirlerimizi çektik. Tığımın başını doladım. En son çektiğim zincirle beraber 2 zincir atlıyorum ve üçüncüye batıyorum. Üçüncüye trabzanımı çalışıyorum arkadaşlar. Her iğneye bir trabzan yapıyorum. Her zincirin üzerine bir trabzan çalışıyorum. Bu şekilde sona kadar gidiyorum. Modelimiz gerçekten çok basit. Kurulumu. Her sıraya bu şekilde 2 trabzan sona kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, trabzanlarımı hazırladım. Sona geldim. Şimdi burada son kısma geldiğimde bir zincir çekiyorum. Örneğimi ters çeviriyorum. Ters çevirdikten sonra tekrar başını doladım. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Tekrar 2 kere de çıkarıyorum. Tekrar tığımın başını doladım. Hemen şimdi bu ilk sıramız sayılıyor. İkinciye geldim. İkinci trabzanımı lastik yapar gibi trabzanımın arkasından şöyle alıyorum. Bir tane çalıştım. Hemen yanındakinde aynı şekilde iki tane çalıştım. Tekrar tığımın başını doladım. Gene yanındakine aynı şekilde trabzanı bütün olarak aldım. Onu da aynı şekilde çalıştım. Toplamda başlangıç trabzanımla 4 tane oldu. 3 tane bu şekilde çalıştıktan sonra tekrar tığımın başını doladım.
Bu sefer buradaki trabzanı arka kısmına bu şekilde. Şimdi bir tane buraya bu şekilde yaptım. Şimdi burada tekrar 3 tane trabzan arkasından alıyorum. Şimdi 3 tane yaptıktan sonra bir tanesini diğer taraftan aldım. Bu şekilde. Ve daha sonra tekrar 3 tane önden bir tane arkadan alarak bu şekilde sona kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde sona kadar geldim. Sonda tekrar aynı şekilde 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra tığımın başını doladım. En son zincirimin tepesine batıyorum. İçine ya da dışına değil. Başlarda hep trabzan başına batıyoruz. Bir zincir çektim ve geri döndüm. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Modelimiz bu şekilde. Bir zincir çektim, geri döndüm, tığımın başını doladım. İlk trabzanımın başına, yani içine batıyorum. Bu şekilde buraya bir başlangıç trabzanımı çalıştım. Şimdi burada dönüşte hep tepelerine batıyoruz arkadaşlar. İkili trabzanlarımızı yapıyoruz. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü çalıştım. Ve bakın burada şu arkada tek bir kısmı önden aldığımız kısma geldik. Burayı gene belirginleştirmek adına gene önden alıyorum. Motifimizi belirginleştiriyoruz. Aradaki 3 taneyi tekrar zincirin başına batıyoruz. Ve bunları bu şekilde trabzana bütünüyle alıyoruz arkasından. Bu sırayı da bu şekilde bitiriyorum. Evet bakın sıramı kurdum. Sonuna kadar geldim artık. En sonda yine burada iğnem belli zaten. Tepesine batıyorum. Bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Geri döndükten sonra ilk trabzanları hep tepesine batıyoruz. Şimdi burada artık ilk sıramızı tekrar ediyoruz. 3 tane trabzanımızı tekrar bu şekilde alıyoruz. Ve bu bir taneyi yine ön kısmından alıyoruz. Bu şekilde örneğimiz tamamlanıyor. Artık bu iki sırayı tekrar ediyoruz. Örneğimiz bu şekilde. Şimdi ben yeleğimin arka kısmından başladım. 40 santim genişlikte zincirimi çektim. Örneğimi kol altıma kadar geldim arkadaşlar. Şimdi kol altına geldiğimizde kol altına gelme ölçümü de hemen vereyim size. Şöyle 30 santim ördüm bu modeli. 40 santim uzunluğunda modelimizi 30 santim uzunluğunda ördüm. Şimdi kol kesme kısmına geldim. Burada tekrar bir zincir çektim. Geri döndüm. Kol kesme kısmımızda şimdi ikisi de aynı yerden kesilsin diye ilk trabzanımın tepesine battım. Tığımı kaydırdım. İkinciye de batıyorum. Tığımı gene kaydırıyorum.
şöyle burada 2 tane ilmek kesmiş oldum. Kesme işlemine başladık. Bir zincir çekiyorum ve buradan yine örneğimi aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Hangi sırada kaldıysam o şekilde örmeye devam edeceğim. Burada kolumu kesmeye başladım ben. Evet, şimdi burada eksiltmemize başladık, yaptık. Şimdi burada artık son kısma geldik. Son kısımda da şimdi burada 2 tane kalana kadar devam ediyorum. Burada en başta 2 tane eksiltmiştik. Burada da aynı şekilde yapacağız. Şimdi artık burada 2 sıram kaldı benim. 2 sıram kaldıktan sonra yine aynı diğer tarafta çalıştığım gibi bir zincir çekiyorum. Ve örgümü ters çevirdim. Örgümü ters çevirdim. İp kaydırma tekniğiyle tekrar 2 tane atlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Burada artık sıramız buradan devam ediyor. Sıra neyse onu kaybetmiyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Yani burada da arkadaşlar 2 kere eksiltmemi yapmış oldum. Artık bir buradan bir de dönüşte eksilttim. Şimdi son kısımda da bir eksiltme daha yapacağım. Ondan sonra arttırma eksiltme yapmadan devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar son kısma geldim. Son kısımda da bakın 2 tane trabzanım kaldı. Burada eksiltmemin son kısmını yapacağım için şimdi diğer tarafta 2 tane eksiltme yaptık. Burada da 2 tane eksiltme yaptık. Yine artık motifimi devam edeceğim. Burada 2 tane trabzan kaldığında bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Yani bu kısımda da 4 tane trabzan eksiltmiş oldum. Diğer kısımda da 4 tane trabzan eksiltmiş oldum. Yani buradan bir motifimizi elemiş olduk. Şimdi artık buralarda tabii ki de en başlarda başına batmaya devam edeceğiz. Tekrar örneğimiz, modelimizi aynı çalıştığımız gibi artık şimdi bu sıradan sonra artık arttırma, eksiltme yapmadan dümdüz bir şekilde devam ediyoruz. Biz şimdi kol kesmelerimizi çalıştık. Kol kesmelerimizi çalıştıktan sonra artık omuz hizasına kadar devam ediyorum. Artık arkadaşlar yaklaşık 20 santim civarında da kol kısmımı öreceğim. 20 santim örüp omuz hizasına gelmiş olacağım ve arka kısmım tamamlanmış olacak. Ve daha sonra da ön kısımlarına geçeceğiz tek parça halinde. Evet arkadaşlar, yeleğimin arka kısmını yaklaşık 20 santim ördüm. Ve daha sonraki yaptığım işlem tam orta kısmını bulup 10-11 santim civarında bir boşluk bırakıyorum, yaka boşluğu. Hemen şöyle yakından göstereyim. 10-11 santim civarında yaka boşluğu bırakıyorum. Yaka boşluğu bıraktıktan sonra bakıyorsunuz burada ortada 3 blok kalıyor. Yani 4-5 blok gibi bir pay kalıyor. Bu yaka boşluğumuz hiçbir zaman değişmez. Ortalama 10-11 santim yaka boşluğunu bırakıyorsunuz. Ve artık yeleğimin ön kısmını örüyorum. Ben şöyle bir tarafını ördüm. Size de göstereyim. Hemen yaka eksiltmesini yaptım. Kol altını yaptım. Arttırmasını.
Bir tarafını ördüm size göstermek için. Şimdi diğer tarafını da birlikte öreceğiz. Bütün olarak ördüm. İpimi kesmedim. Buradan yaka boşluğu payımı ayırdıktan sonra devam ettim. Şimdi de diğer kısmı birlikte öreceğiz. Şimdi arkadaşlar diğer kısmı nasıl yaptıysam burayı da o şekilde devam edeceğim. Buradan işaretimi alıyorum. İğnemi buraya takıyorum. Tığımı. Şimdi bir zincir çektim. Buraya tığımı bağladım. Tabi siz burada bu kısmı ipi koparmadan devam ediyorsunuz. Ben burada kaldığım yerden ikinci kısmı gösteriyorum. Arttırmalar, eksiltmeler zaten aynı şekilde iki tarafta da. Şimdi buraya ilk trabzanımı çalıştım. Tığımın başını doladım. Burada aynı motiflerimi devam ediyorum arkadaşlar son kısma kadar. Burada nasıl yapıyorduk? Trabzanlarımızı arkasından almaya devam ediyoruz. Zaten motifiniz belli. Aynı hizada sona kadar devam ediyorsunuz. Şimdi son kısma geldim arkadaşlar. Bu kısımda arttırma eksiltme yapmıyoruz biliyorsunuz. Bir zincirimi çektim ve ters döndüm. Aynı zincirin içine batıyorum. 2 kere de çıkarıyorum. Motifi artık öğrendiniz. Yani bu motif sürekli aynı şekilde ilerliyor. Sadece şu anda arttırma, eksiltme kısımlarını, ön kısımlara nasıl geçtiğimizi size göstereceğim. Şimdi buradaki yarı kısmıma kadar, başladığım kısma kadar geliyorum motifimi aynı şekilde devam ederek. Evet arkadaşlar, şimdi son kısma geldim. Burada son bir trabzanım kaldı, başlangıç trabzanım. Şimdi benim burada arttırmayı hedeflediğim bölüm şu iki bloğa ulaşana kadar, yani şuradaki bloğa ulaşana kadar bu yaka kısmını arttırmayı istiyorum. O yüzden ben çift trabzan arttırma yapacağım. Aynen burada çalıştığım gibi. Siz de bu kısmı da aynı şekilde yapacaksınız. Arttırmaları aynı şekilde olacak. Şimdi son trabzanıma bitişimi yaptım. Bitiş ilmeğimi yaptıktan sonra 2-2 arttıracağım için, çünkü bir sıramız düz gittiği için 2-2 arttırmak istiyorum ben. O yüzden buraya son kısma geldiğimde aynı deliğin içine 2 trabzan daha ekliyorum. 2 trabzan daha eklemiş oldum. Şimdi ben burada ne yapmış oldum? Bu sayımı 2 tane arttırmış oldum. Bir zincir çektim ve tekrar örneğimi ters çeviriyorum. Artık burada ilk zincirimin tepesine battım. İlk trabzanımı çalışıyorum. Ve daha sonra bakın burada trabzanlarımız belli. Şimdi benim burada motifimi kurmam lazım. O yüzden bir sonraki trabzanıma yine altından batıyorum, bütünüyle alıyorum. Bir sonrakini yine altından aldım. Ve daha sonra trabzanlarımı aynı şekilde devam ediyorum. Hangisi alttan, hangisi üstten zaten bu kısımda belli oluyor arkadaşlar. Sadece burada gösterdiğim şekilde arttırmalarımızı ve motifimizi devam ediyoruz dönüşlerde. Bakın şimdi gittim geldim. Burada arttırma eksiltme yok zaten. Baş tarafa geri geldim. Şimdi buraya geldiğimde bakın gördüğünüz gibi burada bir önceki sırada arttırma yapmıştık. Şimdi burada düz geliyoruz. Burada
1, 2 ve 3. sıraya geldik arkadaşlar. Şimdi burada son sıramıza batıyorum. Bitirme trabzanımı yaptım. Yani tam sayıda yapmış oldum. Tekrar arttırmamı yapacağım. 2 arttıracağım için son battığım yere, aynı yere 2 trabzan daha çalışıyorum. Bu şekilde arttırmalarımı devam ediyorum. Bir zincir çektim. Tekrar örneğimi ters çeviriyorum. Ters çevirdikten sonra tığımın başını doladım. İlk trabzanın başına battım. Buraya başlangıç trabzanımı oluşturdum. Şimdi başını doladım. Burada artık gene motifimi kuruyorum. Şimdi arkadan aldım. İkinciyi, üç, pardon arkadaşlar, şimdi şöyle. Şimdi birinciyi önden alıyoruz. Çünkü burada artık sayımız tutması lazım. Arada 3 trabzan önden bir arkadan oluyordu ya. O yüzden ilk trabzanımız burada. İkinciyi bu şekilde önden alıyoruz. Motifimizi kaybetmiyoruz. Yani aynı şekilde ilerlemiş olacak motif. 2, 3. Onu hesaplayarak gidin arkadaşlar. Az önce hatalı gösterdim. Kusura bakmayın. Şimdi düzelttim hemen. Şimdi örneğimi çevirdiğimde hemen şöyle göstereyim size. Bakın, ön kısmına geçtik artık. Burada yaka arttırmalarına başladık. Şimdi burada burada motif olarak hesap giderseniz bir motif oluşmuş oldu. Bakın burada oluşturduk zaten. Şimdi bu 2 motifi de oluşturduktan sonra, yani ben burada düz gideceğim, tekrar geri geleceğim. Dönüşte bir arttırma daha yapacağım buraya. Yani toplamda bu 2 motifi oluşturmuş olacağım. Bu kısımdaki gibi. Ve ondan sonra arttırma, eksiltme yapmadan kol altı kısmına gelene kadar devam edeceğim. Ve yaka boşluğumu burada oluşturmuş olacağım, yaka kısmımı. Yani şu 2 motifi tamamlayana kadar devam edin. Bu aradaki bir motif kalacak zaten. Şu 2. motife gelene kadar. Yani benim toplamda şimdi 1-2 kere daha arttırmam gerekiyor. Arttırma kısmını size gösterdiğim şekilde devam edin. Arttırmalarınız bittikten sonra arttırma, eksiltme yapmadan, yani istediğiniz bu ölçüye 2 motifi tamamladıktan sonra arttırmalarda arttırma, eksiltme yapmadan kol altına kadar devam ediyoruz. Kol altına gelince de tekrar orada da burada nasıl eksiltme yaptıysak orada da 2 tane eksiltme, yani bir motif eksiltip devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar, şimdi son arttırma kısmına geldim. Orayı da tekrar detaylıca göstereyim size. Burada yapmış olduğum trabzanların başına aynı sırada devam ediyorum. 2 tanesini yaptım. Son trabzanımın başına geldim. Burada son trabzanımın başına son 2 arttırmamı yapıyorum. Yani aynı kısma 2 tane trabzan daha çalışıyorum. Bir zincir çektim ve geri dönüyorum. Tığımın başını doladım. Başlangıç trabzanımı çalıştım. Şimdi artık burada bakarsanız zaten her şey sayısına, yoluna girdi. Şimdi burada artık kalan
3 trabzanı çalışmaya devam ediyorum. Arkadan aldım birini. Diğerini de arka kısmından çalışıyorum. Yani burada artık iki motifimizi oturtmuş olduk. Arttırmamız artık sona erdi. Şimdi hemen arka kısmını çevirip göstereceğim size. Zaten bu başlangıçta biliyorsunuz bir trabzan düz gidiyoruz ve motifimize devam ediyoruz son kısımlarda. Bakın bu şekilde arttırmamı bitirmiş oldum. Buraya yani 2 motif eklemiş oldum arkadaşlar. Şimdi geniş açıdan da göstereceğim size hemen. Şöyle kameranın açısını ayarlayayım. Şimdi burada artık kol altına gelene kadar, bakın iki tarafta aynı yakası. Kol altına gelene kadar arttırma eksiltme yapmadan devam ediyorum. Kol altına geldiğimde burada arttırma yapacağım ve kalan kısmını da artık düz bir şekilde örüp devam edeceğim. Burada arttırmamı size göstermiştim arkadaşlar. Kol altında da gene bir motif olacak şekilde, yani dönüşte son trabzana 3 tane yapıyoruz. Yani 2 tane ekliyoruz ve geri dönerken de 2 tane ekleyerek kol arttırmamızı da yakamızda nasıl arttırma yaptıysak aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi yeleğimin ön parçalarını tamamladım ve hemen şöyle göstereyim. Yan kısımlarından içten olacak şekilde dikişlerini yaptım arkadaşlar. Şimdi geçiyorum kol kısımlarına. Burada benim elimde olan bir ipim vardı. Gri bir ipim. Aynı kalınlıkta bir ip. Aynı tığ numarasını kullanacağım. Aynı kalınlıkta bir ip kullanacağım. Numarasını size veremiyorum. Çünkü elimde olan iplerden kullandım. Gri renkte. Siz aynı kalınlıkta bir ip tercih edersiniz. O zaman denk gelir, aynı olur. Şimdi hemen kol kenarını bu şekilde geçtim ve diğer kısmını da size gösteriyorum hemen. Şimdi kenarlarına dikiş attık. İç kısımdan. O kısmı video uzamasın diye çekmedim. Şimdi hemen şöyle tığımı kol altından bağlıyorum ipimi. Bir zincir çektim. İpimi tığımın başına doladım. Aynı yere bir yalancı trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi burada zaten bakmamız gereken kısımlar belli. Burada açıklıklara batarak ilk sırayı bu şekilde yalancı trabzan olarak devam ediyorum. Bu kol kısımlarında lastik yapmayacağım arkadaşlar. Normal düz bir şekilde yapmak istiyorum. Daha modern bir görüntü oluşturmasını istiyorum. O yüzden lastik yapmayı tercih etmedim. Şimdi bu şekilde arkadaşlar yalancı trabzanlarla kol çevresini başladığım yere kadar geliyorum. Burada batmanız gereken yerler belli zaten. Çok sıkı olmayacak şekilde aralığını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi başa kadar geldim. İp kaydırma tekniğiyle en baştaki zincirime sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Şimdi artık bu aralara batıyorum. Ara kısımlara. Tekrar aynı modelle devam ediyorum.
Bu sefer şu ara kısımlara batıyorum arkadaşlar. Şuralara. Zaten 2 sıra örüp bu şekilde kesiyorum. Burada da yaptığım gibi. Kol kısımlarını bu şekilde bitiriyorum. Evet, kol kısımlarımızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi artık yeleğimizin alt kısmına geçiyoruz. Alt kısmını da aynı şekilde devam edeceğiz. Alt kısmımızda zaten zincirlerimiz belli. Hemen şöyle, burada köşemiz belli, görüyorsunuz. Tığımı bağladım. Bir zincir çekiyorum. Burada zaten zincir başları belli. Hemen yanından devam ediyorum arkadaşlar. Kollarda yaptığımız gibi yalancı trabzanla devam ediyorum her bir sıraya. Buradaki sıklığı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çok gevşek olmayacak şekilde ve çok da sıkı olmayacak şekilde. Baktınız çok potlu duruyor. Bir tane atlayabilirsiniz. Mesela şu direkleri atlayabilirsiniz. Batmayabilirsiniz. Baktınız normal gidiyor. Devam edin. Her sıraya bir yalancı trabzan devam edin. Potluğunu o şekilde kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Şu anda her şey yolunda. Ama sizin elinizin sıklığına ve gevşekliğine göre değişebilir bu durum. O yüzden dediğim gibi baktınız alt kısmını, kenarlarını geçerken potlu duruyor. Hemen şuradaki direkleri atlayabilirsiniz. Arada boşluk bırakabilirsiniz. Yani bir zincir atlayıp diğerine batabilirsiniz. Sıklığını, genişliğini ona göre kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Burayı da tekrar başa kadar geliyorum. Yani bu kısma kadar. Sonra geri dönüp tekrar bu aralara yalancı trabzan yapıyorum. Aynı kolda yaptığım işlemi bu alt sıraya da tekrarlıyorum. Evet, alt kısmını da bitirdim. 2 sıra ördüm. Fakat şöyle bir değişiklik yaptım. Dediğim gibi potluk oluşturdu biraz. Potluk oluşturduğu için sadece şu ara kısımlara battım. Bu başlarını atladım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi yeleğimizin, pardon kamera kaydı. Şimdi yeleğimizin iç kısımlarını yapacağız. Burayı zaten komple döneceğiz. Buradan başlayıp bu kısma kadar geleceğiz. Burada da tekrar ayrı bir şekilde yapıyorum. Burada çekme yapmaması için. Şimdi bu köşeden batıyorum arkadaşlar. Tam şu köşeden batacağım. Buradan başlatacağım. Tekrar burada tığımı bağladım, ipimi bir zincir çekerek aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yapmadan. Şimdi burada sıralarımız belli zaten. Buraya bir tane batıyorum. Dediğim gibi gene potluk yapmayacak şekilde kendinize göre ayarlayın. Çok daralma yapmasın, çok da potluk yapmasın. Şimdi ben buraya battım. Bir bu araya batıyorum. Burada boşluklar var zaten. Sıkılığını ve gevşekliğini siz elinizin yani sıklığına göre ayarlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Burayı toplamda gene burada yaptığım gibi 3 sıra
öreceğim bu şekilde. Ve daha sonra yaka kısmına ayrıyetten geçeceğiz. Şimdi burada yakayı da komple çepeçevre dolanıp buradan aşağı kadar örüyorum ve tekrar geri dönüyorum. Bir daha geri dönüyorum. Yani burada yaptığımız gibi 2 sıra değil 3 sıra örüp daha sonra yaka yani şapka kısmına ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi artık ön kısmımızı da bitirdik. Yaka kısmımızla beraber 3 sıra gittik, devam ettik. Şimdi artık burada yan yaka kısmından eşit kalacak şekilde işaretlerimi taktım arkadaşlar. Şimdi buraya bir kapüşon yapacağız. Ama bu yaka payı dar olduğu için ben şimdi burada trabzanlarımız belli. Artık ara kısma batmayacağım. Hemen işaretleyicimin olduğu yerden ipimi bağlıyorum arkadaşlar. Ve ara kısımlardan, ilk etapta ara kısımlardan devam ediyorum gene. Buralara her birinin içine çift batarak ilerleyeceğim. Şimdi burada her birine çift trabzan yaparak bu şekilde çift yarım trabzan çalışarak ilerleyeceğim. Karşıda işaretlemiş olduğum kısma kadar. Ve burada aslında şapkamızın başlangıcını yapıyoruz. Yani şapka kısmına geçiyoruz. Bu kısmı genişletiyoruz. Daha sonra da şapkamızı örmeye devam ediyoruz tek parça halinde. Çok kolay bir kapüşon olacak. Şimdi sadece her birine çift trabzan yaparak karşı yakada işaret taktığım kısma kadar buraya kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, arttırmamı yaptım. Burada işaretlediğim kısma kadar geldim. Her sıraya çift batarak. Şimdi artık bundan sonra arttırma veya eksiltme yapmadan düz bir şekilde devam edeceğim örneğime. Şimdi bir zincir çektim. Geri dönüyorum arkadaşlar. Geri dönüyorum. Hemen tekrar bu kenar kısımlarda yaptığım örneği devam ediyorum. Aralara batarak yarım trabzan çalışıyorum. Bu şekilde aralarına batıyorum. Zincir tepelerine batmıyorum. Şimdi artık örneğim düz gidecek. Aralara yarım trabzan batarak bu şekilde devam ediyorum. Bakın. Düz bir şekilde yarım trabzanla şapkamı istediğim uzunluğa gelene kadar düz bir şekilde baş kısma kadar geliyorum, geri dönüyorum. Düz bir şekilde örüyorum. İstediğim uzunluğa geldiğinde dikim işlemini yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi şapka kısmımı örüyorum. Şapka kısmımı örerken şöyle gördüğünüz gibi 10 sıra ördüm ve devamını getireceğim. Fakat bu yeleğimi eğer ben şapkalı istemiyorum, yakalı bir şekilde kullanmak istiyorum diyenler olursa bu şekilde arkadaşlar 10 sıra örüp bırakabilirsiniz. Ben şimdi tekrar şapka kısmımı gitmeye devam edeceğim. Toplamda 35 santim civarında öreceğim ve daha sonra birleştirme kısmını göstereceğim sizlere. Eğer şapkalı istemiyorum diyen arkadaşlar olursa yakalı şekilde de bu şekilde bırakıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buraya bir zincir ya da kurdele yardımıyla bağlarsanız bu şekilde de çok şık ve çok kullanışlı bir model olacaktır.
Evet arkadaşlar, şimdi şapkamı 35 santim uzunluğunda örgümü düz şekilde ördüm. Şimdi burada potluk aldığı için sizi endişelendirmesin. Zaten kat izi oluşacak. Bunlar geriye dönecek. O kısımlar gözükmeyecek. Şimdi en son bitirdiğim kısma geldim. İpimi kesmeden hemen şu şekilde ters çeviriyorum arkadaşlar. Yani şapkanın içinde kalacak şekilde dikeceğim. Ters çeviriyorum. Arka kısmına çeviriyorum yani. Şimdi buradan birleştirmeye başlayacağım. En uç kısmını. Şimdi burada köşeden alıyorum ipimi. Tığımı batıyorum. Bu şekilde buraya kaydırdım bunu. Şimdi zaten her sırayı eşit gelecek şekilde birleştireceğiz. Burada artık tepelerine batıyorum. Şimdi örneğimizi yaparken ve kaydırma tekniğiyle çok sıkı tutmuyorum elimi. Hafif gevşek. Bakın. Tepelerine batıyorum. Örneğimizi yaparken bu aralara batmıştık. Şimdi artık aralara batmıyoruz birleştirmede. Tepedeki zincirlere batıyoruz. Karşılıklı birleştiriyoruz arkadaşlar. İpimi kaydırıyorum. Tığımı da hani ipimi de çok sıkı tutmuyorum ki burada bir potluk oluşmasın. Bu şekilde karşılıklı sona kadar ip kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum arkadaşlar. Bakın böyle yaptığınızda bu köşeye kadar geleceğiz. Ve bunu çevirdiğimizde de bu dikmiş olduğumuz kısım içeride kalacak. Evet arkadaşlar, köşeye kadar diktim. Köşede ipimi kopardım. Şimdi bakın düz çeviriyorum. Bu şekilde düzü. Şimdi geniş açıdan da göstereceğim size hemen. Zaten artık son bir işlemimiz kaldı. Evet arkadaşlar, şöyle geniş açıdan da yeleğimizi size göstereyim. Bu da kapüşonumuzun son bitmiş hali. Şimdi arkadaşlar ben bu yeleğimize bir de fermuar eklemek istiyorum. Daha modern, daha spor bir görüntüsü olması açısından. Şimdi hadi gelin fermuar dikimine geçelim. Şimdi arkadaşlar tuhafiyeden şöyle metrelik bir fermuar aldım. Herhangi bir yerde bulabilirsiniz, satın alabilirsiniz. Kısa olmasın, uzun olursa çözümü var. Şimdi hemen onu size göstereceğim. Şimdi fermuarımızı bu şekilde tuttum. Hemen açıyorum. Açtıktan sonra bir tarafını dikiyorum. Daha sonra da diğer tarafını dikeceğim. Aynı renk, şu gri rengimle dikeceğim yerle aynı renk ipimi kullanacağım ki renk ayırmasın. Böyle büyük bir iğne kullanıyorum. Yorgan iğnesi olarak geçiyor bu iğneler. Şimdi arkadaşlar dikim kısmına geldik. Çok yakın dikmeyin. Çünkü bu örgü bir yelek olduğu için ipler fermuarı kapatıp açmakta biraz zorlayabilir. Tam ucu ucuna getirin arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde dikin. Hem ölçüsünü de buradaki payını da daha net ayarlamış olursunuz. Şimdi buradan hemen şurada plastik bir kısmı oluyor genelde.
onun üstünden hemen dikmeye başlıyorum. Hizalıyorum. Mesela örgümün bu sırasından aldım. Bu örgümün bu sırasını devam ediyorum ki fermuarım düz bir şekilde olsun. Hemen çevirip kontrol de ediyorum. Çok fazla yaklaşmaması için örgü kısmı. Evet, şöyle son yapmış olduğumuz sıradan gideceğiz. Şu aralara batarsanız zaten aynı renk iple diktiğimiz için çok da belli olmayacak arkadaşlar. Çok da sıkmayın ipi çekerken, bu sefer bu kısımları biraz potlu durabilir. Fermuar çekme yapar. Evet, şöyle sırayla batıyorum arkadaşlar. Siz bunu makinede de dikebilirsiniz ama makinesi olmayan arkadaşlar için genelde ben elde anlatacağım. Üzerinden evde makinesi olmayan arkadaşlar elde dikebilirler. Bakın bu şekilde hiç belli olmuyor. Bu kısımda tabii ki de mecbur olarak gözüküyor ama bu kısmı zaten yeleğimizin içinde kalacağı için çok da önem teşkil etmiyor. Evet, bu şekilde arkadaşlar baştan uzunluğunu ayarlamıyorum fermuarımın. Dikiyorum ve başa kadar geliyorum. Benim fermuarım uzun mesela. Fermuarım uzun olduğu için bu kısma kadar dikeceğim. Burada tekrar bir işlem yapacağız. Onu da size göstereceğim. Şimdi bakın arkadaşlar, düzgünce bir şekilde fermuarımı üst kısma kadar diktim. Şimdi burada artık üst kısma geldim. Ama benim fermuarım uzun. Şimdi burada ne yapmam gerekiyor? Burada biraz keseceğim. Çok az bir pay bırakıp şöyle hemen göstereyim. Tam bu şapka kapüşona gelmeyecek şekilde şurada hemen elimle ölçüsünü alıyorum. Şu kadar. Hemen 1 santim bile yok. Oradan makasımla kesiyorum. Evet, makasımla kestikten sonra arkadaşlar artık bunu alıyorum. Bu şekilde bakın katlıyorum ki buradan fermuarı ben çektiğimde fermuarım yukarı çıkmasın, yerinden çıkmasın yani. Çok az bir pay içine kıvırarak bunu buraya sabitliyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde sabitleyeceğim buraya artık. Ve artık fermuarımı ben güzel bir şekilde gizleyerek dikmiş oldum. Aynı bu kısmı nasıl diktiysem karşı tarafı da aynı şekilde dikiyorum arkadaşlar. Burayı da aynı şekilde hizalayarak dikiyorum ve üst kısmına geldiğimde kesiyorum ve hafif bir pay bırakarak buraya sabitliyorum, dikiyorum. Kapüşona kadar çıkmıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi fermuarımızın diğer karşılık kısmını da diktim hemen ve fermuarımızı kapattım. Yeleğimizin son bitmiş hali de bu şekilde. Gerçekten örmesi çok basit, çok kolay ve çok zevkli bir yelek oldu. Hem spor hem şık bir yeleğimiz oldu. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarıma yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Bildirim seslerini açmayı unutmayın. Bu sayede yüklemiş olduğum videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşça kalın.